Merhaba oyun severler. Bu video Far Cry 6 incelemesi değildir. Çünkü bundan tam 15 ay önce Far Cry 6'da söylenti olarak konuşulmaya başlanınca bir video yaptım. Far Cry 66 eleştiri videosu. Bir risk aldım. Bırakın çıkmasını, fragmanı bile yapılmayan bir oyunu Allah ne verdiyse eleştirmiştim. Bunun tek sebebi vardı. Far Cry 6'nın kötü bir oyun olması değil. O gün de söyledim. Bu oyun çıkarsa, ki çıktı, gayet güzel bir oyun olur. Ama kopya ve basit bir oyun olacağını söyledim. Bunu tahmin etmek için müneccim boku yemeye gerek yoktu. Bu sistem Ubisoft tarafından kabul görmüş ve uygulanmış bir sistem. En az risk, yüksek kar. Bizler de geçmişte sevdiğimiz oyunları fanı olmaya devam ettikçe düdüklenmeye devam ederiz. 2 yıldır içerik üretiyorum. Şu Far Cry 66 eleştirisi yüzünden yediğim lafı babamdan yemedim. O videoyu yaparken oyun çıkmadığı için haliyle oynamadan konuştum. Şimdi ise oyun çıktı ama ben yine oynamadan cevap vermeyi tercih ediyorum. Zira okuduklarım, dinlediklerim ve de izlediklerim bana yetti. Benim bu oyunu oynayabilmem için en az bir sene daha geçmesi lazım. O süre geçene kadar gelin 15 ay önceye bizlere söylenen sözlere beraber cevap verelim. Hem biraz eğlenelim hem de farklı bir içerik olsun. Ama Ubisoft'ta olan öfkenizi bizlere abone olarak gösterebilirsiniz. Yiğit sizden nefret ediyor. Far Cry 6'nın aynı formül alacağını nereden biliyorsun ki? Sırf konuşmuş olmak için konuşmuşsun. PlayStation 5 ile yeni mekanikler, yeni bir yapay zeka gelecek belki. İnsan videoyu editlerken falan düşünür. Burada boş konuşmuş muyum? Burayı keseyim, tekrardan kayıt yapayım diye. Bunu eleştiri diyorsun da eleştirmenler görse hatırlarlardı bence. Bu bir eleştiri değil. Bu koca bir boş. Senin yerinde olsam videoyu oyun çıktıktan sonra çekerdim. Hadi diyelim ki videoyu yaptın. İnsan oyun çıkmadan önce kesin şöyle olur böyle olur demez. Sonra oyun bir çıkar başka bir formülle ortada kalırsın. Bir de kötü yorum atanlara kendin haklıymış gibi laf etmen yok mu? Komik. Şimdi ben sana soruyorum. Herkesten nefret eden sevgi dolu kardeşim. Bu oyun önceki oyunlardan farklı bir formülle mi yapıldı? Yine bölgelere ayrılmış harita, bu bölgelerdeki kötü düşmanlar ve klasik baş düşman. Ne PlayStation için ne bilgisayar için yeni mekanikler gelmedi. Olanı kullanmaya devam ettiler. Sakın bana ama oyunda at var demeyin. Kalbinizi kırarım. Bu atın oynanışa veya oyunun matematiğine neredeyse hiçbir etkisi yok. Belki ulti silahını söyleyebilirsiniz. O kadar. Onun da bekleme süresi varmış. Videoyu editlerken düşündüklerimin onda birine dayanamadınız. Hepsine hiç dayanamazdınız. Çok şükür boş olup olmadığını siz değil oyunun kendisi otomatikman cevap vermiş oldu. Benim yerimde olsan emin ol böyle konuşmazdın kardeşim. Sonuç olarak oyun tam da benim beklediğim gibi bir önceki Far Cry 5 formülüyle çıktı, bizleri şaşırtmadı. Kötü yorum atanlara da haklı olduğumu oyunun kendisi göstermiş oldu. Shin Segi. Tamam, gerçekten ne oldu ki? Ne olacak kafasıyla bir eleştiri yapmışsın. Ama önce oyunu bitirmen lazım. Gene de eleştiri yapmak için. Sen Ubisoft'a karşı olan nefretinle oyunu biraz karıştırmışsın. Bence gerçekten oyun her seferinde çok farklı dünyalara alıp götürüyor. Farklı yapıda işlerin nasıl yürüdüğünü yaşatıyor. Far Cry hakkında bayağı saçmalamışsın. Ubisoft hakkındaki nefretini yansıtmışsın. Bu oyundan hıncını çıkarmışsın gibi. Hep aynı yapıda GTA'da var. Üstelik orada hep zenci zemininden ayrılamıyor. Araba sür, adam öldür, aynı yapı. Far Cry'da öyle değil. Eğer egzotiklik sevmiyorsan bu senin kendi kişisel zevkin. Egzotikliği sevmiyor olman onların farklı dünyalara soktuğu gerçeğini değiştirmez. Far Cry adını koyarak güzel izlenme kasmışsın. Ama senin eleştirin muhatabı direkt Ubisoft. Yersiz ve zamanı yanlış bir eleştiri olmuş. Aynen kanka. Videonun içerisinde de bunu dile getirdim. Öncesi ve sonrasını analiz ederek yaptığım haklı bir eleştiriydi en azından. Ben öyle düşünüyorum. Eleştiri ve inceleme yapmak için her oyunu bitirmeye gerek yok, emin olabilirsin. 10 saatlik bir oynanış, oyunun temel mantığını anlamana ve sindirmeye yeter. Ubisoft veya bir başka firmaya karşı nefretim veya düşmanlığım olamaz. Ben ortaya koyulan ürünlere bakar, ona göre konuşurum. Bunu yaparken mübalağa sanatından faydalanırım, o ayrı bir konu. Oyun hakkında bu düşüncelere sahipsen gerçekten ne mutlu sana. Keşke ben de senin gibi sebepsizce kendimi kapatabilsem ama olmuyor işte. Şimdi bakıyorum da keşke biraz daha saçmalasaymışım. Az yapmışım baksana. GTA bence doğru bir örnek değil. Zira serinin ilk oyunu 1997 yılında çıktı ve yan oyunları saymazsan eğer Happy Top'u 25 yılda 5-6 GTA oyunu var, o kadar. Ve içerik olarak her seferinde ciddi yenilikler getirerek oyuncuları oyuna bağlamayı başardılar.
Emin ol egzotizm bu değil. Kıyamet sonrası pembe bir çevre tasarımı egzotizme girmez. Girse erotizme girer. İzlenme konusunda haklısın. Bu kadar izleneceğini ben de tahmin etmedim. Ama o kadar boş içerikler milyonlar izlenirken benim bu izlenmelerim denizde damla bile değil, rahat ol. Son olarak o eleştiri videosu gayet yerinde ve zamanında yapılmış. Şimdi daha iyi anlıyorsundur umarım. Win or Denier. Eleştiri videosu mu, hakaret videosu mu, eleştiri namına pek bir husus göremedim. Öyle ki içerik olarak ortada neredeyse hiçbir şey yokken böyle bir video çekmenin mantığını da anlamış değilim. Eleştirinin dozunu abarttığımı kabul ediyorum. Özellikle tekrardan izlediğimde evet biraz fazla olmuş diyorum ama sıcağı sıcağına yapılmış bir eleştiriydi. O yüzden normaldir. İçerik yokken derken oyunla alakalı içerikten bahsediyorsun sanırım. Bunun da cevabı videonun içerisinde verdim. Tekrara gerek yok. Bugs Bunny. Geçmiş zamanlarda birkaç kere LoL oynamışlığım var tabii ki. Ama herhalde herhangi bir Far Cry oyununa harcadığım saatlerin yarısını vermemişimdir. Keşke sen de Far Cry dışında oyunlar oynasaydın. Belki biraz daha geniş perspektifte görebilirdin. Üzüldüm senin adına. Ethereum VFX. Abi! Oyunu mikroorganizmasına kadar eleştirmişsin. Çüş. Sanırım burada kötü bir şey dememiş arkadaş. Ama yorum hoşuma gitti. Teşekkür ederim. İsmail Aydın. Düşünsenize bu oyun efsane çıkıyormuş. Ne kapak olursunuz. Ama çıkmadı işte. Normal her zamanki Far Cry işte. Ahmet Özçoban. 10 dakikamı geri ver. 10 dakikanı geri veremem ama gerekli cevabı zaten vermişim dostum. Evet dostlar, 15 ay önce dediklerimi tekrardan söyleyip Ubisoft gibi kendimi tekrar etmeme gerek yok. Far Cry 6 serisinden bağımsız olarak düşünüldüğünde çok keyifli bir oyun. Ama maalesef bu oyun serinin bilmem kaçıncı oyunu. Oyundaki içerikleri zaten daha önceki oyunlarda defalarca tükettim. Muhakkak bazı dokunuşlar yapılmıştır. Oyunu detaylıca inceleme veya oynama fırsatım olmadı. Zaten o yüzden bu video bir inceleme videosu değil. Tarihe not düşülsün. Bir sonraki Far Cry oyununda Far Cry 6'nın kopyası olacak. Far Cry oyunlarını oynamak için sıralama yapmak gerek. Düz bir şekilde çıktığı sıraya göre başından kalkmadan bitirmek, o kadar tahammül edebilmek mümkün değil. Misal 1 ve 2'yi oynadın değil mi? Sonra 4.'yü oynayacaksın. Ondan sonra 3. oyunu. 3. oyundan sonra 5. oyunu. Tıpkı Star Wars filmleri gibi. Hani onlar da çıktığı tarihe göre değil de hikaye sırasına göre izlenmeli diyorlar ya. Onun gibi bir şey işte. Neyse efendim. Daha fazla uzatıp vaktinizi almayın. Bu haftalıkta videomuzu burada bitirelim. Tabii ki her zamanki hatırlatmamızı yaparak. Ne yapıyoruz? Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmiyorum. Discord sunucumuza da gelebilir, sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Ve tabii ki de sloganımızı söylüyoruz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.